Bu tür bir durumda kişisel önyargıyı bir kenara bırakmak zordur. Nerede karşılaşırsanız karşılaşın, önyargı gerçeği her zaman görünmez kılar. Gerçeğin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kimsenin tam olarak bileceğini de sanmıyorum. Şu an içimizden 9 kişi sanığın masum olduğunu düşünüyor. Sadece olasılıklar üstüne kumar oynuyoruz diyebilirim. Yanılıyor da olabilir. Belki de suçlu birini serbest bırakacağız, bilemiyorum. Kimse gerçekten bilemez. Ama makul şüphelerimiz var. Ve bu sistemimizde son derece değerli bir şey. Hiçbir jüri emin olmadığı sürece hiç kimseyi suçlu ilan edemez. 9'umuz, üçünüzün hala neden bu kadar emin olduğunuzu anlayamıyoruz. Belki bize açıklayabilirsiniz. Deneyeceğim. Mükemmel yorumlar yaptınız. Ancak ben hala çocuğun cinayet suçu işlediğine inanıyorum ve 2 gerekçem var. Birincisi, caddenin karşısında oturan kadının gerçekten cinayeti gördüğüne dair verdiği ifade. Bence bu davada geçen en önemli ifade. Ve ikincisi, kadının bıçaklamayı çocuğun kolunu başının üstüne kaldırıp aşağı babasının göğsüne doğru saplayarak yaptığını tarif etmesi gerçeği. Kadın onu farklı bir şekilde bıçaklarken Bu gördü. kesinlikle doğru. Yeri gelmişken biraz kadından bahsedelim. O gece bir civarı yatağa girdiğini söyledi. Yatağı pencerenin hemen yanında ve yerinden kalkmadan doğrudan çocuğun caddenin karşısındaki odasını görebiliyor, değil mi? 1 saat boyunca yatakta dönüp durduktan sonra uyuyakalmış. Sonunda saat yaklaşık 12:10 geçe pencereye dönmüş ve cinayeti geçmekte olan bir banliyö treninin pencerelerinden görmüş. Cinayetten hemen sonra ışıkların söndüğünü söyledi. Ancak babasını bıçakladığı sırada çocuğu gayet net gördüğünü söyledi. Anladığım kadarıyla bu çürütülemez bir ifade. İşte tüm olay da bu. Ne diyorsunuz? Peki ya siz? Bilemiyorum. Eleyecek çok fazla delil var. Bu oldukça karmaşık bir dava. Sizin nasıl beraat kararı verebildiğinizi hiç anlamıyorum. Tüm delilleri sıraya koymak o kadar da kolay değil. Ayrıca... Tüm delilleri çöpe atabilirsiniz. Kadın onu görmüş. Daha ne istiyorsun? Ama belki... Tekrar oylayalım. Pekala, bir oylama daha isteniyor. İtirazı olan? Pekala, oyumu değiştiriyorum. Suçlu. Başka değiştiren var mı? Oylar 8'e 4. Neden bunu kişisel bir zafere dönüştürüyorsun? Bu sadece bir oy. Pekala, jüriyi feshetmeyi teklif ediyorum. Bunu yargıca götürelim diyorum. Buna ne dersiniz? Fikrinizi duymak istiyorum. Bütün bunların sebebi sensin. Sen ne dersin? Yeniden tartışalım. Zaten tartışıp durduk ya. Gri takım elbiseli bu adam tenis topu gibi gidip geliyor. Kabalaşmaya gerek yok. Bunu bir yarışma haline getirmeye çalışıyorsunuz. Pekala. Belki bir zaman sınırı koymayı konuşabiliriz. Evet, sonunda bir konuda uzlaşalım ha. Saat 6 çeyrek geçiyor. Daha önce biri saat 7'den bahsetmişti. Bence bu jüriyi feshedip edemeyeceğimiz sorusunu tartışmak için uygun bir saat olur. İyi hissetmiyor musunuz? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. 7'nin başlamak için makul olduğunu söylüyordum sadece. Sormamın sebebi burnunuzu şey gibi ovuşturmanız. Böldüğüm için özür dilerim. Ama bana bir şey hatırlatan bir hareket yaptınız. Sakıncası yoksa bir şeyleri halletmeye çalışıyorum. Ama söyleyeceğim şey çok önemli. Teşekkür ederim. Pekala. Eminim beni bunun için mazur göreceğinizden eminim ama burnunuzu neden öyle ovuşturduğunuzu merak ediyorum. Hadi ama saçmalama. Şu aşamada yanınızda oturan beyefendiyle konuşuyorum. Pekala. Burnunuzu neden o şekilde ovdunuz? Merak ettiyseniz söyleyeyim. Beni biraz rahatsız ettiği için ovuyordum. Üzüldüm doğrusu. Yoksa gözlüğünüz yüzünden mi? Evet öyle. Şimdi başka bir konuya geçebilir miyiz? Gözlükleriniz burnunuzun 2 yanında 2 derin iz bırakmış. Bunu daha önce fark etmemiştim. Rahatsız edici olmalı. Oldukça rahatsız edicidir, evet. Nereden bilebilirdim ki? Ben hiç gözlük kullanmadım. Gözlerim kusursuzdur. Bakın, göz doktoru gibi konuşmayı bırakır mısınız? Cinayeti gördüğünü söyleyen kadının da burnunun 2 yanında aynı izlerden vardı. Evet, Evet, ben de gördüm. Bence de doğru söylüyor. Gördüm. Ne diyorum? Lütfen bir Gözlük dakika. iziymiş. Lütfen bitirmeme izin verin.
O zaman bunu fark eden oldu mu bilmiyorum. Hiç düşünmemiştim ama kadının yüzünü kafamda iyice düşününce anladım. Aynı izlerden onda da vardı. Ve duruşma sırasında ovuşturup duruyordu. Doğru söylüyor. Dediği şeyi sık sık yaptı. Bu kadın yaklaşık 45 yaşlarındaydı. Ve 35'inde görünmek için inanılmaz çaba harcıyordu. Özellikle dış görünüşüyle. Ağır bir makyaj, boyalı saçlar. Daha genç kadınların giyeceği türden yepyeni giysiler. Ama gözlük yoktu. Doğrusu kadınlar bunu yapar. Onun ruh halini resmetmeye çalışır. Ne demek gözlük yoktu? Gözlük taktığını nereden çıkarıyorsun? Sırf burnunu ovuşturdu diye mi? Burnunda o işaretler vardı. Ben de gördüm. Ne olmuş yani? Bu ne anlama gelir ki? Şu bağırmandan bıktım usandım artık. Sakin ol, buna değmez. Dinleyin. Dinleyin. Doğru söylüyor. Ona en yakın ben oturuyordum. Burnunun iki yanında o şeylerden vardı. Ne deniyor onlara? Ne demeye çalışıyorsunuz? Saçlarını boyamış, burnunda iz varmış. Bunların ne anlamı var ki? Bu izlere gözlükten başka bir şey neden olabilir mi? Hayır, olamaz. Ben iz filan görmedim. Ben gördüm. Çok tuhaf ama bunu daha önce düşünmemiştim. Peki ya avukat? O neden bir şey söylemedi? Burada bu davaya odaklanmış 12 kişi var ama 11'imizin de dikkatini çekmedi. Peki ya savcıya ne diyeceksiniz? Sizce ona gözlüksüz ifade verme numarası onun başının altından mı çıktı? Görünüşünü bozacağı için gözlük taktığı halde takmayan bir kadın gördün mü? Pekala, burnunda izler vardı. Bunu kabul ediyorum. Gözlük izleriydi değil mi? İnsanlar onu çok güzel bulsun diye evden çıkarken takmıyordu diye. Ama çocuğu babasını öldürürken gördüğünde evde tek başınaydı. Hepsi bu kadar. Yatarken gözlük takar mısınız? Hayır, takmam. Kimse yatarken gözlük takmaz. O halde yatarken onun da takmadığını düşünmek mantıklı. Takmadığı için dönüp duruyor. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum, tahmin ediyorum. Ayrıca arada bir dışarı bakarken dönüp gözlüğünü taktığını da sanmıyorum. Üstelik ifadesinde cinayetin pencereden dışarı baktığı sırada gerçekleştiğini ve ışıkların bir anda söndüğünü söylemiş. Yani gözlük takacak vakti bile yoktu. Dur bir dakika. İşte bir tahmin daha. Gerçekten çocuğu babasını öldürürken gördüğünü düşünmüş olabilir ama bence gördüğü bulanıklıktı. Ne gördüğünü nereden biliyorsun? Tüm bunları nereden biliyor? Ne tür bir gözlük taktığını nereden bilebilirsin ki? Belki güneş gözlüğü kullanıyordu, belki yakını göremiyordu. Hakkında ne biliyorsun ki? Söz konusu olan şey kadının görüş uzaklığı diyorum. 20 metre uzaklıktaki bir kişiyi gece vakti gözlükleri olmadan teşhis etmesi gerekiyordu. Birini böyle bir delil yüzünden ölüme gönderemezsin. Başlamayın yine. Sence kadın hata yapmış olamaz mı? Hayır, Bu mümkün değil mi? hayır mümkün değil. Sence mümkün mü? Suçsuz. Sizce de suçlu mu? Bence suçlu. Sizce? Hayır. Ben ikna oldum. Suçsuz. Neyin var senin? Artık benim de makul bir şüphem var. Artık 11'e 1. Peki ya tüm diğer deliller, ya tüm o şeyler, bıçak filan diğerleri ne olacak? Delilleri çöpe atmamızı söyleyen sendin.